Nefesimiz hayattaki en değerli şey. Ama nefes verdiğimizde bir sonraki nefesi almak için havanın orada olacağından zerre kadar şüphe etmeyiz. Bir nefes daha almasak 3 dakika dayanamayız. Bizi yaratan güç hayatımız boyunca yetecek nefesi bize verdiğine göre neden tüm diğer ihtiyaçlarımızın da karşılanacağına güvenemiyoruz ki? Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 31 Ağustos 2024 Cumartesi ve saat tam 22.02. Sevgili dost, Kitap Özetleri köşemizin bugünkü konuğu Louise Hay ve 30'dan fazla dile çevrilip milyonlar satan Düşünce Gücüyle Tedavi kitabı. Bugüne dek milyonlarca insanın hayatını iyileştirmesine vesile olduğuna inandığım muhteşem bir kitap. Şöyle diyordu: bir düşünce ya da inanç size hizmet etmiyorsa bırakın gitsin. Kişisel gelişim, düşünce gücü, metafizik gibi konularda akla ilk gelen isimlerden biri olan Louise Hay, kitapta hayatı boyunca edindiği tecrübeler ışığında hastalıkların zihinsel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsediyor. Aslında çözüm yollarını da tek bir cümlede ifade edebilirim: kendini sevmek. Evet, hepimizin unuttuğu ve bu sebeple tekrar eden tüm sorunlarımızın kaynağı olan bir eksikliktir kendini sevmek. Hani Zülfü Livaneli'nin çok güzel bir şiirinden bol bol alıntı yaparız ya: dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. İşte o insan sensin. Kendini sevmeden kimseyi sevemezsin, çünkü sende olmayanı başkasına da veremezsin. Hani Yunus Emre'nin o muhteşem sözü var ya: yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Şimdi buraya biraz odaklanalım. Gerçekten yaradandan ötürü sevmeliyiz. O değer gördüyse yaratmaya bir hikmeti vardır diyerek bakmalıyız etrafa, değil mi? Bu sayede en güzel frekansları oluşturmuş oluruz çünkü. Tabii çok önemli bir husus var. Aynı sebeple kendini de sevmelisin. Bu arada henüz abone değilsen abone ol butonuna basmanı, daha fazla insana ulaşıp katkı olması için videoyu beğenmeni birkaç saniye bekledikten sonra kitaba geçiyorum. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Önce biraz yazardan bahsedeyim. Zira hem çok önemli bir kadın hakikaten, hem de kitabı anlamak için biraz onun hayatıyla ilgili de malumata ihtiyacımız var. Kitabı mutlaka almalı ve ulaşabileceğin bir yerde tutmalısın diye düşünüyorum. Ayrıca okumaya en sondan Louise Hay'in hayat hikayesinden başlamanı tavsiye ediyorum. Bu sayede kitapta anlatılanların önemi, ne kadar işe yaradığı daha iyi anlaşılır. Çünkü bahsettiği her şeyi önce kendi üzerinde uygulamış, bu sayede en dipten zirveye çıkmış ve dahi hiçbir tıbbi yardım almadan kanseri yenmiş bir kadından bahsediyoruz. Daha küçücükken annesiyle babası boşanıyor, annesi temizlik yaparak geçiniyor. Bir süre sonra tekrar evleniyor, ancak evlendiği adam hem annesinin hem de Louise'in hayatını mahvediyor. 5 yaşında bir komşusu tarafından tecavüze uğruyor ve şöyle anlatıyor: bu olay ortaya çıktığında hatanın bende olduğu ve aileyi utanca boğduğum söylendi. Bana tecavüz eden kişiye 16 yıl hapis cezası verildi. Onun serbest bırakılacağı günün korkusuyla yaşadım, çünkü onun hapishaneye girmesine neden olan kötü bir kız olduğum için geri döneceğine ve beni yakalayacağına inanıyordum. Ardından üvey baba dehşeti doruğa çıkıyor. Önceleri sürekli dayak yerken daha sonra üvey babası tarafından da ne yazık ki aynı istismarlara uğruyor. Bu dehşet ta ki 15 yaşında evden kaçana kadar devam ediyor. Burayı da şöyle anlatıyor Louise Hay: o noktada sevgi için açlık çekiyordum ve kendime duyduğum saygı o kadar azdı ki genç bir erkek kollarını boynuma dolasa hemen ona istediğini veriyordum. Kendime değer vermiyordum ki ahlak kurallarına nasıl sahip olabileyim. 16 yaşına geldiğimde bir kız bebeğim vardı. Bebeğimi yeni anne babasına verdiğimde onunla yalnızca 5 gün birlikte olabilmiştim. Daha sonra Chicago'da geçici işler yapıyor birkaç yıl ve ardından New York'a taşınıyor. Yıllarca modellik yapıyor. Sürekli aranan bir model olmasına rağmen kendini o kadar sevgisiz ve değersiz buluyor ki herkes onu çok beğenirken kendisi hep kusurlarını görüyor. Derken bir gün transandantal meditasyonla tanışıyor ve bu farkındalık anında hayatını değiştirmeye başlıyor. Kendi danışmanlık merkezini kuruyor, metafizik yöntemlerle tedaviler üzerine çalışırken bedenini iyileştir diye bir kitap yayımlıyor.
Ardından kansere yakalanıyor ve hiçbir tıbbi yöntemi kabullenmeyerek 6 ay içinde iyileşiyor. İyileşme konusuna ayrıca değiniyor olacağım. Çok güzel bir söz alıntılayacağım yine. Bizi geçmişte biri incitti diye şimdiki anda kendimizi cezalandırmak ne kadar saçma. Evet, kitaba gelecek olursak, Louis Hay, insanların yaşadıkları hemen tüm hastalıkların zihinsel ve psikolojik sebepleri olduğunu söylüyor. Geçmişte yaşananların bugüne taşınmasından pişmanlık, nefret, öfke, öç alma, çocukluğa takılı kalma, kendine güvenmeme, korku, endişe, bastırılmış duygular, otoriteye karşı tepki, reddetme, kaçış gibi duyguların ortaya çıkmasından kaynaklı olduğunu söylüyor. O bunları 1980'lerde söylediğinde kimileri inandı, kimileri reddetti. Ancak aradan geçen yıllar boyunca yapılan araştırmalar bilimsel olarak bize bunu doğruladı. Peki hangi duygu ya da düşünce hangi hastalıkla bağlantılı? Bazılarını sayacağım, hepsini saymayacağım. Adet düzeniyle ilgili rahatsızlıklar, kadın kimliğini reddetme ya da kendinden utanma. Ağız ve diş problemleri, yeni fikirlere kapalı olma, öfke ve intikam duyguları. Yani geçmişte takılıp kalmak. Ağrılar, sevilme ve desteklenme özlemi. Alkol bağımlılığı, yetersizlik duygusu, astım, bunaltıcı ve boğucu sevgi. Bağırsak problemleri, özümseyememe, eskiyi bırakamama, birikmiş duygulardan kurtulamama. Baş ağrıları, kendini eleştirme ve korku. Baş dönmesi, kararsızlık, dağınık düşünceler. Sık sık bayılma. Bir şeylerle başa çıkamama duygusu. Beyin tümörü, inatçılık, eski düşünce kalıplarını değiştirmeyi reddetme. Bronşit, huzursuz aile atmosferi. Depresyon, bir şeylere sahip olamamaktan duyulan kızgınlık, umutsuzluk. Enfeksiyon hastalıkları, sinirlenme, öfke, sıkıntı. Gastrit, belirsizlik ve kaygı. Guatr, kendini engellenmiş hissetmek ve kurban psikolojisi. Kanser, derin bir incinme, uzun süreli kızgınlık ve üzüntü. İdrar yolu enfeksiyonları, karşı cinsten birine ya da sevgiliye kızgınlık, onu içten içe suçlama. İshal, korku, reddetme, kaçış. Kalp rahatsızlıkları, sevinçten yoksunluk, kendini yalnız hissetmek. Kalp krizi, para ya da mevki uğruna sevinci ve coşkuyu tüketmek. Kolesterol, mutluluk kanallarının tıkanması. Mide rahatsızlıkları, yeni fikir ve deneyimleri sindirememe, korku. Migren, kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde baskı kurmak, cinsel korkular. Tırnak yeme, düş kırıklığı ve kaygılar. Evet, bir kısmını aktardım ve ben buna %100 inanıyorum bu arada. Louis Hay'e göre kendimizle ilgili sevmediğimiz yüzeysel şeyler aslında derinlerde yatan, yeterince iyi olmadığımıza dair düşüncelerimizi ve inancımızı gizlemek üzere zihnimiz tarafından oluşturuluyor. Bu sebeple kendini gerçekten koşulsuzca sevebilmek, kendi kendini iyileştirmenin ilk ve en önemli adımı. Şimdi kitaptan bir alıntı ile burada bir tekrar yapacağım. Herkes için en büyük mutsuzluk yeterince iyi değilim diye düşünmektir. Gerçekten birçok problemin de temeli budur. Çünkü korku, öfke, endişe, onay beklentisi, değersizlik hissi hep bu inançtan kaynaklanıyor. Halbuki şöyle bir etrafımıza baksak, kainattaki her şey bize şu mesajı veriyor. Herkesin ve her şeyin kusurları var ama güzellikleri de var. Kusurlarımızı kabullenmeden ilerleyemiyoruz. Şöyle bir bak etrafına ve hatırla. Dikensiz bir gül gördün mü? Ama o dikenler gülün mis gibi kokusunu, çiçeğin güzelliğini gölgeleyemez. O dikenlere rağmen şiirler yazıldı, besteler yapıldı binlerce yıldır gül üzerine. Şerbeti, esansı, lokumu, reçeli. Saymakla bitmez güzellikleri. İnci, istiridyenin içinde oluşan bir mücevher. Ancak inci oluşumu aslında bir tahrişle başlıyor. İstiridye içine giren bir kum tanesi ya da yabancı madde onu rahatsız ediyor ve bu rahatsızlığı hafifletmek için inci tabakası oluşturmaya başlıyor. Yani bir rahatsızlık ve kusur olarak başlayan şey sonunda büyük bir değere dönüşüyor. İnsanlar da hataları ve zor zamanları sayesinde olgunlaşır, kendini tanır, içsel değerlerini keşfeder. Elmas, saf karbonun yerin derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklık altında kristalleşmesiyle oluşuyor. Ama en değerli elmaslar bile kusursuz değil.
Küçücük çatlaklar, lekeler ya da renk farklılıkları var. Yine de bu kusurlar onun benzersizliğini ve doğal güzelliğini artırıyor. İnsanlar da kendi kusurlarıyla benzersizdir sevgili dost. Sen de öylesin. Kusurların da var, güçlü yanların da ve hikayenin bir parçasıdır hepsi. Ay'a bak, her zaman gökyüzünde ışıldar ama üzerinde kraterler ve yüzey düzensizlikleri de vardır. Bu kusurlar onun güzelliğini ve parıltısını gölgelemek bir yana dursun daha da belirginleştirmiyor mu? Tıpkı Ay gibi senin de kusurların olabilir ancak bu kusurlar seni daha gerçek bir insan yapar. İşte bu sebeple kusurlarını kabul et ve önüne bak. Kusurlarını kabul et ki güçlü yanlarına da odaklanabilesin. Onlarla uğraşmak yerine güçlü yanlarına bak. Küçücük bir tohumun içine dönüşeceği görkemli ağacın yeteneklerini koyan Allah, senin için neler koymuştur kim bilir. Oraya odaklan. Buraya gönderilmenden murad edilmiş olan ne varsa onu ara. Burayı bu kadar ayrıntılı kendi düşüncelerimle aktarmamın sebebi şu. Yıllardır ben de hemen her meslekten, her yaştan insana koçluk yaptım, seanslar yaptım. Ve mutsuzlukların, başarısızlıkların, neredeyse her türlü kötü duygunun ya da hayatlarında memnun olmadıkları her şeyin temelinde bunlar vardı. Kusurlarını kabul etmeme, kendini değersiz görme, zayıf görme, başarısız görme gibi. Yani kendini bir türlü kabullenememe, kendini sevememe ya da geçmişte olan olaylardan ötürü birilerini ya da daha çok kendini affedememe. Tüm bunlar varken yeni bir gelecek oluşamıyor. Refah oluşamıyor, mutluluk, başarı oluşamıyor. Eğer bunu yapmak yerine mağduriyet duygusuyla kendi hayatının sorumluluğunu almaktan çekinir ve yaşadığın olumsuz deneyimlerin sonucunda kendini kurban gibi konumlandırırsan bu düşüncelerini değiştirmediğin sürece hayatın asla istediğin gibi olmaz. Şuraya bir odaklan lütfen. Şu cümlelerden hangisi sana daha yakın? İnsanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor. İkincisi de şu. İnsanlar hep bana yardımcı olmaya çalışıyor. Tüm güzellikleri kendime çekiyorum. Yazar diyor ki bu iki düşünce ve inanç hayatımızda çok farklı deneyimleri oluşturma gücüne sahip. Kendimiz ve hayat hakkındaki inançlarımız öyle ya da böyle gerçeğe dönüşüyor. Sürekli hayatında neler olmasını istiyorsan o cümlelerle kendini ifade et diyor. Yalnız burada bir nokta çok önemli. Olumlu ifadelerinde daima şimdiki zaman kipini kullan. Yapıyorum, oluyorum gibi. Bilinçaltın öylesine itaatkar bir hizmetkar ki diyor, eğer olmak istiyorum veya olacağım gibi gelecek zaman kullanırsan gerçekleşmesini istediğin şeyler daima gelecek zamana ait olur. Yani elinin altında olmayan bir gelecekte bekler ama sen oraya bir türlü ulaşamazsın. Evren seçtiğimiz düşünce ve inançla ilgili bizi tümüyle destekler diyor Louis Hay. Başka bir deyişle bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Eğer önceki kitap özetlerini dinlediysen bu konuyu derinlemesine konuşmuştuk. Bilinçaltı ile evren aynı şekilde çalışıyor. Ve sıklıkla tekrarladığımız yani inandığımız her şeyi gerçeğe dönüştürmek için var güçleriyle çabalıyorlar. Şunu da unutma ki üzerinde %100 kontrol sahibi olduğun tek şey düşüncelerindir. Buna biraz çaba harcadığında sınırsız seçimin olduğunu görmek çok da zor değil. Bu bilgi ışığında insanlar hep beni kullanıyor demek yerine herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor seçmek son derece mantıklı değil mi? Kitaptan çok güzel bir alıntıyla devam edeceğim. Yapmak zorunda olduğumuz hiçbir şey yoktur. Yapmamızın iyi olacağı şeyler vardır. Ya da seçiyorum, niyet ediyorum diyebileceğimiz şeyler. Bazı insanlar kimsenin beni seveceğine inanmıyorum der ve hayatlarında sürekli bunu bulur. Sonra da bu döngüyü başlatan şeyin olaylar değil de bu düşünceleri olduğunu unutur. Olayı basitleştireyim. Adeta her şeyin aksinin yansıdığı bir gölet gibidir kainat. Şimdiye dek onun sana verdiği her şey zaten senden ona gönderilmişti. Eğer o gölete sevgi, inanç, pozitif duygular ve iyimser bir tutum ile bakarsan o sana onları ve onların yansıması olan sonuçları verecektir. Ancak oraya kıtlık bilinci, düşük beklenti, öfke, çaresizlik gibi şeyler gönderirsen yine sana onları ve onların yansıması olan sonuçları verecek. Çünkü kainatın yasaları böyle işler. Çünkü kainatı ve her şeyi yoktan var eden Allah, ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. O halde
Ondan ne isteyeceksin? Ne bekleyeceksin? Buna hemen şimdi karar verebilirsin. Şimdinin altını çiziyorum yazar gibi. Çünkü yazar Louis Hay'in dediği gibi gücün amacı her zaman şu andadır. Sahip olduğumuz tek şey şu andır. Şu an düşünmeyi ve inanmayı seçtiğimiz, dile getirdiğimiz şey yarının, önümüzdeki haftanın, önümüzdeki ayın, önümüzdeki yılın ve diğer anların deneyimlerini biçimlendiriyor. Bir an düşün. Şu an sahip olduğun hayat, dün, ondan önceki gün, geçen ay, geçtiğimiz yıllarda tekrar dile getirdiğin düşünce ve inançların sonucu değil mi? Aslında her şey ortada. Daha iyi bir gelecek için de şimdi bir şeyleri değiştirebiliriz, değil mi? Eğer geçmişe odaklanırsak şu an için harcayabileceğimiz enerjiye sahip olamayız diyor Louis Hay. Eğer gelecekte yaşarsak bir hayal dünyasına yaşarız. Tek gerçek an şu andır. Bu değişim sürecimizin başladığı yerdir. Sürekli hayatında ne olmasını istiyorsan o cümlelerle kendini ifade et diyor. Yalnız burada bir nokta çok önemli. Olumlu ifadelerinde daima şimdiki zaman kipini kullan. Tekrar etmiş oldum ama çok önemli olduğu için. Bu arada kitabın bende çok eski bir baskısı var. Uzun yıllardır kütüphanemde durur ve her fırsatta açar bazı bölümleri yeniden okurum. Bana kattığı en net şey şu oldu: affetmeden, yani yüklerimizden kurtulmadan ilerleyemiyoruz. Çok güzel bir söz vardı bir dizi filmde. Hiç kimse affedilmemeye layık değildir. Yani kimse yük olarak taşınmaya layık değildir. Hani bazen diyoruz ya, affetmekte zorlanıyorum. Belki bunları sen de söylüyorsun ama buraya bir odaklan lütfen. Affetmek o kişiye sen bana bu yanlışı yaptın ama ben yine de kabul ediyorum demek değildir. Affetmek o kişiyle bağlarını kesmektir. Hiç kimse affedilmemeye ya da yük olarak taşınmaya layık değildir. Bunu lütfen unutma ve affetme konusuna buradan bak. Kendin için, özgürleşmek için yap bunu. Yani onlara de ki, bilmelerine de gerek yok zaten. Kendi içinden onlara de ki, gideceğim yere seni götürmemek için seni affediyorum. Çünkü ben çok güzel bir yere gideceğim. Yeni bir gelecek istiyorum. Orada sana yer yok. O yüzden seni affediyorum. Büyüklük yapıyorum. Kendimizi, başka çok önemli bir şey kitabın bana kattığı, kendimizi yeterince sevmeden güçlenemiyoruz. Bizi yaratan sevmiş. Dolayısıyla kendimizi sevmek için fazlasıyla sebebimiz var. Sevmiş ki yaratmış, sevmiş ki benzersiz yaratmış. Başka bir sebep aramana emin ol gerek yok. Kin, nefret, öfke, kıskançlık, kaygı, endişe. Bunların hepsi bulunduğu zihni ve bedeni çürütüyor. Bu da kitaptan yıllar önce aldığım çok önemli ve çok güzel, çok değerli bir bilgiydi. Yani bolluğun, refahın, başarının, sağlığın, mutluluğun formülü bizi hep aynı adrese yönlendiriyor: hafiflemek. Hafiflemek için de affetmek, geçmişle halleşmek, kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmek ve önümüze bakmak. Bunun yolu bu. Tüm ağırlıklarımızdan kurtulmaktan bahsediyorum. Korku yerine sevgiyi hakim kılmak. Sevgi yeterince çok olursa korkuya zaten yer kalmıyor. Niye burayı bu kadar önemsiyorum? Çünkü zaten kainatta iki temel enerji vardır: sevgi ve korku. Bütün güzel enerjiler, bütün güzellikler sevgiden ve bütün kötülükler de korkudan doğar aslında. Endişelerde, kaygılarda, öfkelerde hep ama hep korkudan doğar. Dolayısıyla sevgiyi eğer çoğaltacak olursan korku kalmaz. Korku sevginin yokluğundan oluşur. Aynen karanlık gibi düşün. Karanlığın gerçekte bir karşılığı var mıdır? Asla yoktur. Neden? Çünkü varlığı ışığın yokluğuna bağlıdır. Bir odaya girdin ya da bir ortama girdin, karanlık. Ama ışığı açtığın anda karanlık ne oluyor? Yok oluyor. Aynen bunun gibi sevgi yeterince var olduğunda, sevgiyi serbest bıraktığında korku yok oluyor. Çünkü ona yer kalmıyor. Ve bitirirken Louis Hay'in kendi hastalığından bahsettiği bölüme değinmek istiyorum. Sözü burada ona bırakıyorum. Tam şehir şehir gezerek seminer ve kurslar vermeye başlamıştım ki bir gün dünya başıma yıkıldı. Bana kanser teşhisi konulmuştu. 5 yaşında tecavüze uğramış ve dayak yiyerek büyümüştüm. Bu geçmişimle vajinamda kanser oluşturmamdan daha doğal ne olabilirdi ki? Şimdi tüm bildiklerimi ve öğrettiklerimi
kendi üzerimde uygulama zamanıydı. Hastalarım üzerinde yaptığım çalışmalarda zihinsel iyileştirme yönteminin başarılı sonuçlar verdiğini görmüştüm. Kitabımda yazdığım gibi kanser, insanın uzun yıllar içinde bastırdığı derin öfkenin bedendeki ifadesi değil miydi? Bedeni yiyerek kendisini göstermiyor muydu? Beni çocukluğumda kullanan o insanlara duyduğum öfkeyi yenmek istemeyi reddetmiştim o güne kadar. Artık kaybedilecek zaman yoktu. Yapacak çok şey vardı. Öfkemi yenmeli, affetmeliydim. Ayrıca kendimi sevmem ve onaylamam da gerekiyordu. Çocukluğumdan beri içimde bastırdığım öfke ve suçlama duygularını dışa vurup kendimi özgür kılmam gerektiğini de biliyordum diyor. Şimdi sıra sende. Peki sen kendini nelerden, hangi duygulardan özgür kılmalısın? Hangi duygulardan ve inançlardan kurtulmalısın ki üzerindeki ağırlıkları atıp en iyi versiyonuna ulaşmayı başarasın? Bir kalem kağıt alıp yazmaya ne dersin? Tabi istersen yorumlarda da paylaşabilirsin. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak diyeceğim ve her zaman olduğu gibi hatırlatmak istediğim bir şey var. Biliyorsun yaklaşık 11 aydır Filistin'de ve tabi öncesine 75 yıldır devam eden bir zulüm var. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da. Tüm bunlar için hepimizin yapabileceği bazı şeyler var. Görmezden gelmek yerine bir defa her birimizin elinde dua gibi çok büyük bir güç var. Aynı şekilde gücümüz nispetinde maddi yardımlarda bulunabiliriz. Sosyal platformlarda bol bol paylaşımlar yaparak gündemde kalmasını sağlayabiliriz. Ve tabii ki boykot. Boykot çok önemli bir duruştur. Sadece benim yapacağım boykotla ne olur deme lütfen. Boykot ben bu yapılanları onaylamıyorum demektir. Her şey bir yana. Tüm bunlar bir gün bitecek. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Her şeyi yaratanın bir bildiği vardır, bir hikmetle oluyordur ve bir hikmetle zamanı geldiğinde bitecek. Günler geçecek, aylar, yıllar geçecek. Çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz bize soracak. Anne, baba, tüm bunlar olurken sen ne yapıyordun? Sen bir şey yaptın mı diyecekler. İşte o gün vereceğimiz cevaplar olmalı. Ya da çok daha ötesinde, çok daha büyük bir sorguda vereceğimiz cevaplar olmalı diye düşünüyorum. En azından ben kendi düşüncelerimi ve duygularımı paylaşmış olayım. Sorumluluğumu yerine getirmiş olayım istiyorum. Haftaya buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.